Smigol evinden herkese merhabalar. Bugün Sultanbeyli'deyiz. Neredeyiz? Aydos Kalesi'ndeyiz. Yine İstanbul'un bilinen ama aynı zamanda bilinmeyen yerlerinden. Özellikle bugün burada çekim yapabilmek için çok ciddi bir mesafe yürüdük. Çok sağ olsunlar, görevli arkadaşlardan gerekli izin aldık ve şu an çekimimizi yapıyoruz. Burası bildiğiniz gibi Orhan Gazi zamanında 1328'de Abdurrahman Gazi tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na katılan bir kale. Fetih yoluyla tabii ki. Klasik bir hikayeyle giriş yapayım. Lak diye dalmış olabilirim ama bu arada yine oldukça rüzgarlı. O yüzden herhangi bir ses sıkıntısında affınıza sığınıyoruz. Çok yüksek çünkü 325 metrelik bir yüksekliğimiz var şu an. O açıdan da burası oldukça rüzgarlı aslında. Dediğim gibi hikayeye geri döneyim. 1328 yılında Abdurrahman Gazi Osmanlı toprağı haline getiriyor kaleyi. 1337'de İzmit'in fethiyle beraber önemini yitiriyor kale ve Orhan Gazi içinde yaşayanları alıyor. Hepsini İzmit'e götürürken kaleyi de yıktırıyor. 2010 yılında kazı çalışmaları başlamış olan bir kale burası. Şimdi burada Beren ve Lütyen'i tanıtacağız. Niye Beren ve Lütyen burada tanıtacağız? Çünkü kalenin de benzeri bir hikayesi var aslında. Folklore katılmış bir hikaye var kaleyle ilgili. 1328'de Abdurrahman Gazi Orhan Gazi'den aldığı emirle kaleyi kuşattığı sırada Kale Tekfuru'nun kızı bir gece bir rüya görür. Hikaye o ya. O rüyada gördüğü bir kahramanla bir gönül ilişkisi, bir aşk hissetmeye başlar o kahramana karşı. Ancak rüyanın ilerleyen zamanında, dakikalarında tahminim veya saniyelerinde bilemiyorum, bir çukura, bir kuyuya düşer ve o kuyudan kendisini o gördüğü kahraman kurtarır ve Tekfur'un kızı kendi içinde tek taraflı bir aşk yaşamaya başlar bu kahramana karşı. Kuşatma birliklerinin, dediğim gibi hikaye bu ya, kuşatma birliklerinin başında Abdurrahman Gazi görünce onun rüyasındaki kahramana çok benzetir ve kendisine bir haber gönderir. Osmanlı'nın geri çekiliyor gibi yapmasını ordunun daha sonra kendisinin onlara bir ip yardımıyla kaleye tırmanmaları için imkan sağlayacağını söyler ve sözünü tutar. Bu ipten tırmanan Abdurrahman Gazi kapıyı açar, Osmanlı ordusu içeri girer ve kale fethedilmiş olur. Böyle de bir folklorik hikayesi var olayın. Bu hikayenin daha da ileri zamanlarda gelişmiş ve daha böyle farklı çeşitli versiyonları da var. Bunlar için Google'la type edebilirsiniz, yazabilirsiniz eğer görmek ve öğrenmek istiyorsanız, ama ilk çıkış hali hikayenin budur. O yüzden Beren ve Lütyen gibi bir aşk hikayesini diyelim burada tanıtmakta çok yerinde olur gibi düşündüm. Evet, başlayabiliriz. Hazır hissediyorum. Çalıntı. Tamamen çalıntı. Şimdi kitabımız bu. İtaki Yayınlarından Beren ve Lütyen. Orta Dünya'da Beren ölümlü bir karakter. Lütyen bir yarı elf veya elf. Mutlaka buraya bir itiraz gelir gibi hissettiğim için ikisini de vereyim diyorum. Hikaye çünkü çok fazla değişmiş. Tolkien devamlı değişiklik yapmış hikayenin üzerinde. O yüzden ölümsüz o garanti, ama işte Beren ölümlü. Tam bir aşk hikayesi, tam yerindeyiz. Çünkü biraz evvel anlattığım hikayesi var. Yani Tolkien bu hikayeyi 1917 yılında kaleme almaya başlıyor. Tinwel'in hikayesi olarak Silmarillion ve Kayıp Öyküler kitabında, öncelikle tabii Kayıp Hikayeler kitabında yer alıyor. Aynı zamanda hikaye Silmarillion'da da var. 1920'li tarihlerde yaptığı değişikliklerle beraber bir epik şiir halini alıyor. Kitap, hikaye artık bir şiir. Silmarillion'daki yerini sabitlemiş durumda. Quenta Silmarillion hikaye bulabileceğiniz yer. Tinwel'in türküsü diye geçiyor Türkçemize. Bu şekilde çevirmişiz. Birçok kez revizyon yapıyor hikaye üzerinde. Ancak ne yazık ki hikayeyi tamamlayamıyor.
Hikayemizi kısaca anlatmak istersek Bragolak'tan sonra Beren Doriath'a geri çekiliyor. Dagor-Bragolak Savaşı'ndan sonra Beren Doriath'a kaçıyor. Doriath'ta ormanda gezerken kendi kendine dans edip şarkı söyleyen Luthien ile karşılaşıyor. Luthien'i görür görmez Luthien'in güzelliği Tolkien evreninde Arwen'in bile üzerinde görüldüğünü de düşünürsek ormanın hanımı Galadriel isim olarak bile geçmiyor karşılaşma. O yüzden çok güzel. İnanılmaz göz kamaştırıcı, inanılmaz bir parlaklık saçtığı iddiası var. Gittiği yer neşe doluyor. Oradaki canlılara da o hissiyatı veriyor ve inanılmaz mutlu ediyor etrafındakileri. Çok uzatmayalım. Şarkı söylüyor, dans ederken görüyor ve aşık oluyor. Ona Tiniwiel yani bülbül olarak sesleniyor. Bu yaklaşımdan etkilenen Luthien de Beren'e bir aşk hissetmeye başlıyor. Luthien kim? Luthien, Kral Thingol'ün kızı. Kızına öyle herkesi yakıştırmıyor. Ancak bir de sözü var. Kuvvetli bir elf kralı ancak kızına söz veriyor. Diyor ki beğenmesem dahi diyor öldürmeyeceğim diyor. Bonkör adam. Kovmak falan yok. Direkt kesiyor. Şimdi tabii kızına karşı gelemiyor. Bir söz vermiş ama Beren'i de beğenmiyor. Neyse hikayenin çok detayına girmeyeceğim. Burada ne görevi veriliyor? Fëanor'un yaptığı 3 Silmaril'i elflerden çalıp biliyoruz ki Morgoth tacına süs yapıyor. Bunlardan birini istiyor Beren'den. Ve doğal olarak hikayemiz böyle devam ediyor. Ben şimdi burada tabii hikayenin tamamını size anlatmayacağım. Kitabı alın okuyun. 10 numara 5 yıldız bir hikaye. Alan Lee'nin illüstrasyonlarıyla desteklenmiş. Geçen sefer aynı hata yaptık ama bu sefer elimizdeki versiyonda da İteki bu illüstrasyonları koymuş. O yüzden bu hataya bu sefer girmiyorum. 10 numara 5 yıldız bir kitap bu arada. Efsane. Hastasız hikayenin. Benim favori iki hikayemden biri Roverandom 1'dir. Beren Luthien 2'dir. Yüzüklerin Efendisi'ni ayrı bir noktada. Onu zaten saymıyoruz ama yani bu ikisini çok severim. Hikayede bu ünlü Luthien karakterinin Edith Tolkien'in etkisiyle ortaya çıktığı söylenir. Evet, şimdi Luthien'i biraz deşmek gerekiyor burada konu olarak. Neden? Çünkü Edith Tolkien'den esinlenerek yaratılan bir karakter. Eşine bakarak Tolkien, Luthien'i hikayesine katıyor. Şimdi hikayelerin hepsinde bir benzerlik yakalamak mümkün. Beren ve Luthien'in hikayesini biliyoruz. Nedir? Beren ilk başta Thingol yani Luthien'in babası tarafından kabul edilmiyor. Aynı şekilde John Ronald büyük üstad, büyük yazar da Katolik olduğu için Edith Tolkien'in ailesi tarafından ilk başta onaylanmıyor. Hoş bakılmıyor. Ancak önüne de geçilmiyor bu aşkın diyelim, sevginin artık nasıl alırsanız ve bu açıdan da hikayelerimizde bir benzerlik var. Hikayemizde bu yanlış hatırlamıyorsam Roose olması gerekiyor. Beren'e esin kaynağı olan burada Tolkien ailesinin Edith ve John Ronald'ın o ormanlardaki yürüyüşleri, orada eşinin şarkı söylemesi gibi detaylar Luthien'in hareket özelliklerini belirleyen noktalar. Şimdi daha önceden bir video hazırlamıştım. Tolkien'in etkilendiği yazarlar ve kitaplar diye. O link şu an çıktı zaten ya da burada bir yerde çıktı işte. Bunda da tabii ki etkilenilen hikayeler var. Burada da etkilendiğimiz noktalar var. Hemen buraya değinmek istiyorum. Öncelikle bir Galler folk hikayesi olan, yani halk hikayesi olan Cuaich Ac Owen. Telaffuz için tüm Gallilerden özür diliyorum ama dilleri çok zor. Cuaich ve Olwen aslında hikaye. Ak orada ve. Buradan alıntılar var. Aynı zamanda ünlü Alman Grimm kardeşler ki biliyorsunuz birçok masala imza atmış çok ünlü isimler bunlar. Hatta istiyorsanız Grimm kardeşlerle ilgili bir de sinema filmi vardır. Çok da başarılıdır. Heath Ledger oynar başrolünde. Buradan gani gani rahmet diliyoruz kendisine. Çok başarılı bir Batman, çok da başarılı bir oyuncu. Batman hariç Joker
çok başarılı bir de oyuncuydu. Bunu da net söyleyeyim. Evet, bu Grimm kardeşlerin yazdıkları The Griffin ve Devil with the Three Golden Hairs isimli hikayeler. Yani 3 altın tel saçlı şeytan olarak döndürüyoruz. Bu biraz daha kibarlaştırılmış olarak çevriliyor ama orijinali bu şekilde. Buradaki hikayede kahraman şeytanın kafasındaki 3 altın tel saçtan birini almak zorunda. Bu açıdan da hikayemizin etkilendiği nokta biraz net olarak karşımızda. Konu etkileşimler burada bu şekilde bitiyor. 2017 yılında Christopher Tolkien artık Silmarillion'un içinden çıksın, kendi kapak tasarımlarının arasında kalsın diye bu sefer de Beren ve Lúthien'e odaklanıyor ve bu kitabı basıma hazır hale getiriyor. Dediğim gibi Alan Lee'nin illüstrasyonlarıyla destekleniyor kitap. Ülkemizde 2019 yılında İtaki Yayınları tarafından çıkartılıyor. İkinci hamur kalitede. 13,5 santimlik bir 19,5 santimlik bir yükseklik var. Bunun dışında doğal olarak bakarak söylemek üzere yine girizgahta bir Tolkien tanıtımı bakıyoruz. Ağustos 2019 birinci basım şu an elimdeki. Kapak tasarım ve uygulaması Hamdi Akçay'a aitmiş ancak kapak tasarımı yabancıların yaptığına da çok benziyor bu arada. Bunu da belirtmek zorunda hissettim bir an kendimi. Çiğdem Erkal Türkçe'ye çevirmiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine buradan. El sallıyoruz Çiğdem Erkal'a. Çok iyi teşekkür ediyoruz gerçekten. Doğal olarak burada çeşitli bilgiler, giriş, işte ön söz, Letia'nın şarkısı olarak geçmiş Beren. Totalde burada baktığımızda bildiğim 301 sayfalık içindekiler ve yardım bölümleriyle ancak 269 sayfalık bir basım elimdeki. Orijinal İngilizce çıkışı 301 sayfa. Tanıtımları daha çok tutmuş olabilirler. Yani bu biz bir şey eksik yaptık demek değil. Kitap bu. Harika bir kitap. Ben en son internette baktığımda 18,20 yani 18 lira 20 kuruş gibi bir fiyatı vardı. Satışa çıktığında 24 liradan satılıyordu bu kitaplar. Gerçi benim baktığım yer belki orijinal değil de ikinci el satılıyordur. O yüzden düşük olabilir. O yüzden kimseye yanlış yönlendirmek istemem. Açık söyleyeyim. Korsan yayın falan da değildi. Onu da belirteyim. Gayet orijinal baskılarla ilgileniyoruz biz. Emeğe saygı bizim için en önemli olan. Dikkat ediyorsunuzdur. Videoların altında koyduğum müzikleri, tanıttığım ürünleri, kitap tanıtıyorsam basım evini, bunların hepsini yazmaya çalışıyorum. İzinsiz kullanılan sanat eserlerinin, izinsiz kullanılan kitapların, müziklerin emek hırsızlığı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar ne söylüyorum. Ben bir grafik tasarımcıyım. O yüzden önemli bizim için. Evet, bu arada haklısınız. Kitaplar çok pahalı ülkemizde. O yüzden korsandan da aldık. Ne yapalım diye sorsanız hiçbir cevabım da yok. Bunu da belirtmek istiyorum. Ne şiş yansın ne kebap oldu. Şimdi nereye gidiyoruz? Karakterleri tanıyacağız. Şimdi rüzgar gittikçe artıyor. Bunu da söyleyeyim. Ses kalitesinde düşme yine olabilir. Tamam, mikrofonlarımız yeterli ama buradaki rüzgarın gücü de maşallah yani. Hemen karakterleri hızlı anlatacağım. 3 karakter. Beren, Lúthien, Tevildo. Bence özel oldukları için. Daha çok karakter var ama elimizde kitaptan da çok var. Başka videolarda tanıtacağız. Kale çok, onları gezeceğiz. Oralarda farklı şeyler vereceğiz. Ama dediğim gibi kitap çok. O yüzden 3 karakter sadece. Hemen başlayalım. Kim? Beren. Ölümlü. İnsan ırkından. Olacak iş değil. Barahir'in oğlu. Barahir bir yerden tanıdık geliyordur. Evrene hakim ve yakın olanlara. Aragorn'un ataları diyelim. Bağ var. Barahir de oradan çok net tanıdık olmadı. Efendim, Ladros Lordu veya Tol Galen Lordu olarak çağrılır. Beren. Aynı zamanda Beren Erkamion diye de bilinir. Erkamion tek elli demek. Beren de cesur demek. Tekelliği hikayeyi okuyanlar yakalar. Şimdi bu arada bu noktada onu da belirtmek isterim. O tekel hikayesine yine bir etkileşime katkı olmuş olsun. Oradaki kapışılan o Cerberus tadındaki yaratığın Fenrir veya Tanrı Tyr'den esinlenerek yapıldığı söylenir. Etkileşimle çıktığı söylenir. Tolkien dünyasında. Tabii çok net kaynaklar bulmak bu konularda zor. Evet, kendisi Angrist'i kullanır. Bıçağı Angrist'tir. Angrist, ünlü cüce demircisi Telkar tarafından dövülmüştür ve Anduril'in kardeş bıçağıdır. Önemli nokta.
Bunlarla ilgili bir videom var. Link çıktı. Sanırım burada çıktı. Bilemiyorum ama çıktı şu an yukarıda. Aynı zamanda Dagmor, kılıcıdır. O da karanlığı kesen gibi bir anlam taşır. Evet, 1. çağın 432. yılında doğar. 1. çağın 466. yılında Beren Orta Dünya'da ilk kez ölür. Hikayenin içinde okuyacaksınız dediğim gibi. Sonra tekrar dirilir ve 5. yılında 1. çağın bir kere daha gider. Rüzgar kuvvetlendi, burada Cozur'da. Bundan çok eminim ama dediğim gibi böyle yerlerinde sakıncası bu ama manzara güzel. Manzara güzel. Rüzgar çok kuvvetli. Belki bir dahakine şöyle markajlarız mikrofonu, rahat ederiz. Sırada Lúthien var. Evet, Lúthien Doriath prensesi, elf, ölümsüz. Ağaç yıllarının 1200.'sünde doğuyor. Aynı zamanda adı yani Lúthien çiçeklerin kızı. Tolkien'in de eşine böyle bir isim bulması bence hiç sürpriz değil. Yakışmış. Tinuviel diye de biliniyor. Nedir? Alacakaranlığın kızı. Twilight Girl veya işte o tür bir şey vardı Elfçe'de. Şu an tam hatırlamıyorum. Dediğim gibi Doriath prensesi kendisi güzel. Gerçekten çok güzel. Thingol'ün kızı. Bir elf kralı. Bunlar dediğim gibi çok hikayenin içinde okursunuz diye burada girmiyorum. Ama Edith Tolkien'den dediğim gibi bir esinlenmeyle ortaya çıkmış bir karakter. Kendisi de biraz evvel belirttiğim gibi ağaç yıllarının 1200.'sünde hayata geliyor, doğuyor. Daha sonra 463 olabilir. 467, 466 öbür, 467 bu bir sene sonrasında ilk ölümü gerçekleşiyor. Ölümlü hayat seçiyor. Beren olan sevgisinden. Ve daha sonrasında o da tekrar hayata döndürülüyor. Ama 503. yılında ilk çağın o da artık nihai olarak Orta Dünya hikayesini terk ediyor. Beren ve Lúthien'in hikayesinin Aragorn ve Arwen hikayesinin çıkış noktası olduğu biliniyor. Oldukça fazlasıyla söyleniyor. Evet, 3. karakter kim? Tevildo. Tevildo nedir? Büyük bir kedi. Orijinal ismi çok uzun. Tibert, Brition, Miaugion. Nedir? Tibert, Briton, Miaugion. Çok uzun ismi var. Kedilerin efendisi, lordu. Evet. Tolkien bunu ilk yazdığı zaman bu Tolkien evrenini oluştururken kafasında Sauron'un yerine kullanmak istediği kötü adam. Ancak aynı zamanda Sauron'un gelişinin habercisi. Bu kedi karakter daha sonra prototipinden çıkıyor, devşiriyor kendini ve Sauron olarak karşımıza geliyor. Tolkien bunu bir ön çalışma, bir prototip olarak hazırlıyor. Bu bir görüş. Çok yabancı kaynakta yazan bir bilgi. Biz de aktarıyoruz. Elçilik durumu söz konusu. Evet, bu karakterin bir ismi daha var. Bu uzun isminin içinde geçen Tibert. Tam yazılışı altta okuyorsunuz, şu an sonunda H ile bitiyor. Bunun esin kaynağı çok daha kuvvetli diğerlerine göre. Çünkü Reynard the Fox diye böyle bir orta çağ Avrupa'sında alegorik hikayeler grubu var, fabullar var. Bu Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa hikayelerinin toplandığı Tilki Reynald isimli bir alegorik fabul grubu var. Bunları böyle kitap halinde dönem dönem ekleyerek götürüyorlar. Gittikçe büyüyor kitap. Burada Tibert diye bir kedi karakter var. Evet, bir videomuzun da sonuna geldik. Aydos Ormanı'ndayız biliyorsunuz. Aydos Kalesi de Aydos Ormanı'nın içinde haliyle. Çok güzel bir kale konumu itibariyle. Rüzgar kuvvetlendi. Hafif cozurlamaya başlamışızdır. Ama çok işi olan bir kale. Çok fazla iş var. İçi henüz daha çok ham durumda. Orhan Gazi döneminden kalma bir kale. Eski, oldukça eski bir kaleden bahsediyoruz. Çok ama manzarası, ortamı inanılmaz. 10 numara 5 yıldız. Gelin görün diyemeyeceğim. Ziyarete açık değil. O yüzden bize bugün bu şansı veren yetkililere de buradan çok teşekkür ediyorum. Bu videonun yapılmasında bizden daha fazla katkınız oldu bu şekilde. Çalışmalarına da başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel yerlere gelir bu tarihi mekan. Ancak gerçekten çok güzel.
Bunu da tekrar belirteyim. Evet, bu şekilde bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Kanala üye olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Bizimle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.